Arkadaşlar merhaba. Bugün size ekşi maya yapımını göstereceğim. Bunun için 4 yemek kaşığı unumuz. Bunu gramajlı olarak yapanlar da var ama ben herkesin ulaşabilmesi için ölçüyü kaşıkla veriyorum. 4 kaşık unumu ben hazırladım buraya ve bir cam kavanozumda alıyorum. Yarım su bardağı da suyumuzu üstüne ilave ediyoruz. Ve bununla birlikte karıştırıyoruz. Un ve su iyice birbirine karışacak. Ve çok güneş almayan, çok ısısı değişmeyen, karanlık da değil. Mutfağınızda bir köşe olabilir. Mutfaklar genelde daha sıcaktır evin diğer ortamlarına göre. 24 saatte bir kontrol edeceğiz. Eğer zaten kabarmaya başladıysa oluyor demektir. Bunu da sizinle gün gün görüp paylaşacağız. Şimdi karıştırdık unumuzu ve suyumuzu. Ağzını da kapatıp 24 saat beklemeye alıyoruz. Arkadaşlar mayamızın bugün ikinci günü, 24 saat oldu. Şimdi mayamızı besleyeceğiz. Çok küçük minik kabarcıklar oluşmuş. Şimdi üstüne dünkü ölçüde 4 kaşık, 4 yemek kaşığı silme un ilave ediyorum. Bunu biraz karıştırıyorum şimdi tahta kaşıkla. Yarım bardak su hazırladım fakat kıvamına bakıp ona göre ilave edeceğiz. Belki tam yarım almayabilir. Şimdi suyumu biraz ilave ediyorum. Yarısını bıraktım. Yarısını ilave ettim. Hamurumuzun kıvamına göre koyalım. Tamam, yarısını da boşaltmak zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle şu kıvamda. Çok da fazla koyarsanız suyunu bu sefer üstünde ayrışır. O yüzden bence bu yeterli geldi. Ve şimdi yine mayamızın ağzını kapatıp 24 saat daha tekrar beklemeye alıyoruz. Arkadaşlar bugün mayamızın 3. günü. 24 saatte oldu. Şimdi bakıyoruz, üstünde görüyorsunuz küçük küçük baloncuklar oluşmuş. Bu da mayamızın hafif hafif ekşimeye başladığını ve yaşadığını gösteriyor. Şimdi mayamızı un ve suyla besleyeceğiz. Şimdi önce bir karıştırıyoruz tahta bir kaşıkla. İyice karıştırdık. Şimdi üzerine yine 4 kaşık her günkü gibi fazla dolu olmayacak şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Onu güzelce karıştırıyoruz. Kıvamına bakarak suyunu ilave edeceğim yine. Yarım bardağa yakın, hatta 1/3 kadar hazırladım bugün. Çok yarım bardak almıyor çünkü. Şimdi biraz karıştırdım. Biraz ilave ettim. Hatta çok az dibinde kaldı bile 1/3'ünden de. Arkadaşlar çok az suyu katmadım. Bu yeterli oldu. Şöyle bir kek kıvamı gibi görüyorsunuz. Akışkan bir kıvamda. Çok da fazla su koyduğunuzda üstüne suyu ayrışıyor. Bu istenilen bir şey değil. Güzelce karıştırdık yine mayamızı. Yine 24 saat beklemeye alıyoruz. Güneş almayan, oda ısısı fazla değişmeyen, mutfağınızda bir köşede 24 saat daha dinlenmeye alıyoruz. Arkadaşlar mayamızın bugün 4. günü. Gördüğünüz gibi yine küçük kabarcıklar var. Mayamız hala aktif, yaşıyor. Şimdi beslemeye geçelim. Şimdi yine 4 kaşık unumuzu ilave ediyoruz. Yine güzelce karıştırıyoruz. Su ve ununu da iyice yedirdim. Gördüğünüz gibi şöyle bir kıvamda
Ve mis gibi maya kokusu oluşmaya başlamış. Çok güzel bir kokusu var. Şimdi tekrar ağzını kapatıp bir gün daha 24 saat daha beklemeye alıyoruz. Mayamızın bugün 5. günü. Gördüğünüz gibi mayamız gayet güzel. Aktifleşmeye devam ediyor. Küçük baloncukları görüyorsunuz. Şimdi beslemeye devam edelim. Mayamızın üstüne 4 kaşık unumuzu yine ilave ediyoruz her günkü gibi. Ona göre suyunu ilave edeceğim. Arkadaşlar sularımız içme suyu, çeşme suyu, klorlu su değil. Klorlu su koymayın lütfen. Yarım bardak hazırlamıştım. Onu yine bugün de yarısını ilave ediyorum. Hamurumuzun durumuna göre ilave edeceğiz ama çok az su yeterli oluyor. Çoğu tarifte mayanın yarısını alıp ya da 3'te 2'sini alıp tekrar öyle besliyorlar. Ben tamamını devam ediyorum. Çünkü komşularıma da vereceğim. Arkadaşlarıma da vereceğim. İnşallah güzel olur hamurumuz. Onun için almıyorum. Ama az yapmak isteyen olursa artık bugünden sonra hamurumuzun yarısını veya 3'te 2'sini ayırarak devam edebilirsiniz. Yine kıvamına bakarak 3-4 kaşık un ilave edersiniz. Biraz da su. Bence gayet iyi oldu, kıvamı görüyorsunuz. Çok fazla su koyduğunuzda bu sefer üstünde su ayrışıyor. Yine 24 saat dinlenmeye alıyoruz mayamızı. Arkadaşlar mayamızın bugün 8. günü. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarcıklar oluştu. Ve ağızlarını açınca mis gibi yaş maya, ekşi maya kokusu da geldi. Şöyle üstten de göstereyim. Bildiğiniz gibi ben dün ikiye ayırmıştım. İkisi de harika bir şekilde olmuş. Artık mayamızın mayalanma işlemi tamamlandı. Şimdi gelelim en önemli soruya. Ekşi mayamızı nasıl saklanacağız, nasıl kullanacağız? Şimdi yarın ekşi maya ekmek yapacaksanız mayamızın yarısını alıp ön mayalandırma yapacağız. Yani bir ekmek yapacaksanız yarım ekmek kadar unla birlikte mayanızın yarısını karıştırarak akşamdan bir ön mayalama yapacaksınız. Geri kalan mayanızı da tekrar besleyerek buzdolabında bir dahaki ekmek yapımınıza kadar mayalanması ve dinlenmesi için kaldırabilirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.